Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün ben Yunus Hangıner ve değerli üstadım Cihangir Gener'le birlikte Anadolu ezoterizmi üzerine konuşacağız. Cihangir üstadım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk sevgili kardeşim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizin uzmanlık alanınız, özellikle çok yıllarınızı ayırdığınız bu konu üzerine e, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben şeyi sormak istiyorum değerli üstadım. Dinleyenlere de eğer açıklayabilirseniz en basit haliyle ezoterizm nedir? Ezoterizm ilk tek tanrılı inançtır diyebiliriz. Hı Her hı, şeyin Tanrı'dan çıktığını ve devinim halinde sürekli gitgeller ile yeniden doğuşlar süreçleri ile sürekli bir biçimde tekamül ederek tekrar Tanrı'ya döneceğini savunan, Tanrı, evren, insan ayniyetini yani hepsinin bir ve bütün olduğunu savunan dünya görüşüdür diyebilirim. İlk doğduğu yer Mu medeniyeti 100 bin yıl kadar önce dünyada ezoterizmin var olduğunu biliyoruz. Ardından tüm dünyaya yayılmış ve büyük tufana kadar da bütün dünyada egemen olmuş en önemli, en önde gelen inançtır diyebiliriz ezoterizm için. Ezoterizmde insan Tanrı'dan söz etmiştir, fışkırmıştır. Ruhu doğrudan Tanrı'dan gelmektedir. Bedeni ise evrim aracılığıyla Tanrı'dan dolaylı bir biçimde dolayısıyla evrenden gelmiştir ve sürekli ölümler ile yeniden doğuşlar aracılığıyla bu arada yaşadığı tüm deneyimler çerçevesinde Tanrı'ya geri dönmek için sürekli bir çabalama içerisindedir şeklinde izah edilebilir. Yani üstadım benim anladığım şu mu? Yani ben de bu konu üzerine çalışıyorum. Başka alanlar da var. Biz aslında bir kanopinin içinde hapsolmuş tanrısal varlıklarız. Tanrı diyemeyiz belki kendimize ama Tanrı'nın bir parçasını taşıyan mükemmel varlıklarız. Bunu söyleyebilir miyiz? Ve sonunda da hep Tanrı'ya yani bütüne, yaratılışa geri dönmek istiyoruz aslında. Kesinlikle. Yani biraz önce söylemeye çalıştığım şey oydu Hı zaten. hı, hı hı, Ruh ve bedenden oluşmuş bir varlık. Bedenimiz kanopi diye ifade ettiğiniz hı hı. yapı ve evren vasıtasıyla yıldızlardan gelen tüm oluşumların içinde barındığı bir varlık olarak dünyaya geliyor. Ruh buna Tanrı tarafından eklemleniyor ve bu beden içerisinde geçirilecek çeşitli deneyimler ile, çeşitli dersler ile, çeşitli tecrübeler ile insanoğlu sürekli bir biçimde tekamül ediyor ve bir üst basamağa geçmek için sürekli uğraşıyor. Bunun için insanın öncelikle iyi insan olması gerekiyor. Her şeyden önce iyilik esas, iyilik üstün ve bu iyi insan olabilmek adına insanoğlu elinden geleni yaptığı çerçevede giderek tekamül ediyor, giderek daha üst düzeyde insanlar haline geliyor ve en nihayetinde de kamil insan seviyesine kadar ulaştıktan sonra, kemale erdikten sonra Tanrı ile birleşme ve bütünleşme söz konusu oluyor. Harika bir cevap. Üstadım, peki şimdi konumuza geri dönmek istiyorum ben. Bu Anadolu'da ilk ezoterik semboller veya ezoterizm ilk ne zaman görülmeye başlandı? Şimdi tufandan önce mutlaka Anadolu'da da bir ezoterizm vardı. Hı hı. Örneğin Göbekli Tepe gibi yapıtlardan bu inancın Anadolu'da tufan öncesinde de var olduğunu görüyoruz. Evet. E, Ancak tufan ile birlikte bütün insanlığın gerilemesiyle beraber Anadolu'da da uygarlık geriledi e, ve çok tanrılı inançlara doğru savruldu.
ilk tek tanrılı inanç çerçevesinde Tanrı'nın vasıfları olan çeşitli nosyonlar, e, bu tek tanrı inancı merkezinin ortadan kalkması ile birlikte her bir vasıf kendisi birer tanrıya dönüştü ve çok tanrıcılığa doğru evrildi. Bu çerçevede ilk tek tanrılı inanç tufan sonrasında Anadolu'da e, Sabilerde görülüyor. Milattan önce 8000'lerde Sabiler üzerinden yıldız tapınımı şeklinde bu inancın ortaya çıktığını görüyoruz. Ve Sabilik kendisinden sonra gelen bütün inançları son derece etkilemiş bir yapı. Öte yandan Atlantis'in batışıyla birlikte Atlantis'ten yola çıkarak e, sular altında kalması ihtimali çok daha az olan yerlere geçmekte olan insanlar bu yerlere e, katılmak üzere, göç etmek üzere harekete geçiyorlar ve bunların başında da Loviler geliyor Anadolu'da. Bunlar da milattan önce 8000'li yıllarda Batı Anadolu kıyılarına yerleşmiş olan bir yapı. Loviler kendilerine ışık insanları diyorlar ve ışık insanları olarak biraz önce bahsettiğimiz Tanrı'nın birliği ve tekliğine doğrudan inanan bir yapıyı ve felsefeyi sürdürüyorlar. Aynı biçimde bu toplulukların yani göç eden bu toplulukların bir kısmı Batı Anadolu'ya göç ederken bir kısmı Fenike'ye gidiyor. Orada Fenike uygarlığını kuruyor. Diğer bir kısmı Miken'e göç ediyor ve Miken uygarlığını oluşturuyor. Bir bölümü bunların Mısır'a göç ediyor ve Mısır uygarlığının kurulmasındaki iki ana unsurdan birisi olarak ortaya çıkıyor. Aşağı Mısır kolonisini oluşturuyorlar. E, Yukarı Mısır kolonisini oluşturan Mu'dan gelenlerle birlikte Mısır'da bir medeniyet kuruyorlar. Aynı şekilde Avrupa'ya çeşitli yerlerden Portekiz'den örneğin veya İngiltere üzerinden ayak basarak oralarda da Kelt uygarlığının oluşmasını sağlıyorlar. Bunlar içerisinde Anadolu konumuz olduğu için Anadolu'da ilk uygarlığı oluşturan e, Atlantis yapısının, ezoterik Atlantis yapısının ışık insanları Luviler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha sonra bu Luviler de kendilerinden sonra gelen Anadolu'daki tüm uygarlıkları, gelişmeleri son derece etkiliyorlar. Milattan önce 2000'li yıllarda Sabilerle birleşiyorlar. Güneydoğu Anadolu'da Kivutzana medeniyetine kuruyorlar. Tivanti-Suyu medeniyetini e, Güney Anadolu'da oluşturuyorlar. Buradan örneğin Stoacılık gibi, Mitraizm gibi inançların doğmasında ön plana çıkıyorlar. Hatta Yahudiliğin Kabala inancını etkiliyorlar Leviler aracılığıyla ki Luviler ve Leviler aynı kavim Evet. aslında. Leviler aracılığıyla Kabala inançlarını etkiliyorlar ve aynı zamanda e, bunun yanı sıra sadece Kabala inancını değil, e, Hristiyanlık inancını, Gnostisizmin de ortaya çıkmasında son derece etkili oluyorlar diyebilirim. Yani e, aslında hemen hiç kesintiye uğramaksızın Anadolu topraklarında ezoterik inancın varlığını olanca hızıyla, olanca şiddetiyle sürdürdüğünü söylemek mümkün. Üstadım şimdi sizin söylediklerinizi böyle bir toparlayınca ben de tabii kendi çalışmalarımı da toparlayınca ben acayip derecede böyle konuyu dağıtasım geldi. Ama tabii şeyde kalacağım. Yok Belki konuda kalmak istiyorum yoksa bitmez üstad. Yani çok fazla soru var ama şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben aslında
Söylediğiniz, bahsetmiş olduğunuz bir konu var burada. Söylediğiniz şey şu, hani birçok şey söylediniz ama ilgimi çekenlerden bir tanesi işte iyi insan olmak konusu. Yani insanı kamil olmak ya da işte İbrani inancında, Yahudi inancında, Kabala'ya göre de adam kadmon olmak. Yani biz bunun üzerine çalışıyoruz zaten. Ezoterik şeyler var, işte bazı organizasyonlar var, onlar çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir soru geldi aklıma. Daha doğrusu benim öğrencilerimden bir tane sormuştu. Ben bir kitap yazmıştım. O öğrencimin sorusunu da yerleştirdim o kitaba. Kitap bu. Hani Tanrı'ya işte kutsala fısıldamalar, Tanrı'ya sorular diye. Şimdi burada da şöyle bir soru var. Hani madem biz iyi insan olmaya çalışıyoruz diyor benim öğrencim. Sorusu aynen böyleydi. Ama diyor kötülüğü yaratan da Tanrı. Yani eğer her şey Tanrı'dan yaratıldıysa. Yani burada bir dualizm var mı diyor. Burada da ben şöyle cevap verdim kitabımda. Hani tabii Tanrı'yı konuşturdum burada kitapta. Yani evet iyilik var, kötülük de var. Mutlaka bir denge içinde kalıyoruz. Yani kalmak zorundayız. İyilik ne kadar derine gidiyorsa kötülük de o kadar derine gidiyor. Işık ne kadar parlaksa o kadar gölge yaratabiliyor. Burada da şu önemli bence. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Evet, tanrısal bir varlığa ulaşmak için veya o mertebeye ulaşmak için çok iyi bir insan olmaya çalışıyoruz. İnsanı kamil olmaya çalışıyoruz. Aslında burada kötülüğü de bilip yapmamak, aslında burada biz doğruyu ve aklı, yani akılla hikmeti bezeyip aslında bir yukarıda bir 90 dereceye ulaşıyoruz. Bir gönyeye ulaşıyoruz anladığım kadarıyla. Siz ne dersiniz bu konuda? Evet, şimdi burada ilk sebebe dayanıyor soru. İlk sebep nedir? Tanrı evrenini veya evrenleri sürekli büyük patlamalar ve büyük büzüşmeler neticesinde önce doğan sonra ölen evrenleri sürekli bir biçimde niye yaratıp duruyor? Evet. Yani bundan ne medet umuyor? Gerekçesi ne? Hı hı. Ezoterizm şöyle cevap veriyor. Geçmişin tanrısı bugünün tanrısından daha az mütekamil. Bugünün tanrısı yarının tanrısından daha az mütekamil. Yani Tanrı da evren ile birlikte ve evrende yarattıklarının getirdiği deneyimler aracılığıyla sürekli bir biçimde tekamül ediyor, sürekli bir biçimde gelişiyor. Bir şeyin tekamül edebilmesi için zıttının da yaratılması şart. Bu nedenle ışık olmadan karanlığın kıymetini bilmenin imkanı yok. Ve karanlık da kötücül taraf ile temsil ediliyor. Böyle baktığımızda önce karanlık olacak ki ışığın anlamı, ışığın keyfiyeti güzelliği ortaya çıksın. Ve insanlar ışığa bakarak o ışığa ulaşmak için sürekli bir biçimde tekamül etme arzusunu kendi içlerinde hissetsin. Bu bağlamda baktığımızda kötü de Tanrı tarafından yaratılmıştır, iyi de Tanrı tarafından yaratılmıştır. Hı hı. Hepsinin belli bir amacı vardır. Bu amaç da insanoğlunun sürekli bir biçimde tekamül etmesi ve bu kamil insan aracılığıyla Tanrı'ya yeni katkılar sunması, böylece Tanrı'nın da tekamül etmesidir diye cevaplayabilirim. Harika bir cevap oldu Hüsam. Aslında çok fazla soru var içinde. Benim çok hoşuma gitti bu. Çünkü biz burada şöyle kısaca eğer müsaadeniz olursa ben de kısaca bir şey söylemek istiyorum burada. Evet, Bir tabii. toplama. Üstad demek ki şöyle bir şey oluyor. Biz bu dünya gelişen evrende biz ruhlarımızla beraber yani tanrısal olan ruhlarımızla beraber belli tecrübeler kazanıyoruz. Ve Tanrı'ya vücudu burada bırakıp Tanrı'ya tekrar yani kanopiyi burada bırakıp tekrar Tanrı'ya gittiğimizde Tanrı da o ruhsal tecrübelerden demek ki daha fazla
böyle bir genişleme ve daha büyük tecrübe ve bilgiyle donanıyor. Doğru mu? Anladım. Doğru. Yani o kuantum bilimi bize 21. yüzyılın bilimi olarak adlandıracağım. Aslında 20. yüzyılda bulunmuş ama bugünlerde artık kesin olarak doğruluğu kabul edilmiş bir bilim olarak kuantum bilimi bize evrenin sürekli genişlemekte olduğunu, sürekli Evet. gelişmekte olduğunu ifade ediyor. Bu Doğru. gelişme ve genişlemeye rağmen bazılarının iddia ettiği gibi entropisi asla bozulmuyor ve sürekli sabit kalıyor. Ve bu Evet. sabit kalma çerçevesinde de ilahi nizam, ilahi düzen hiç yok olmaksızın varlığını koruyor ve gelişmede bu çerçevede mümkün oluyor. Yeni açılan ufuklar doğrultusunda da yeni südürlerle birlikte bu gelişme sürgit devam ediyor. E, Böyle baktığımızda evet, Tanrı sürekli bir biçimde tekamül ediyor. Her ne kadar semavi dinler Tanrı'nın mükemmel yapıda olduğunu ve hiçbir şekilde aslında bir şeye ihtiyacı olmadığını söylemesine rağmen şu soruya mesela cevap veremiyorlar. Peki o zaman bu kadar mükemmel yapıda olan bir varlık neden bir takım bir şeyleri yaratma ihtiyacı hissetti? Buna verdikleri cevap son derece tatmin etmekten uzak insanları öyle istediği için. Böyle bir cevap söz konusu değil. Değil. Yani dolayısıyla Tanrı'nın tekamülü düşüncesi binlerce yıldır ezoterizmde ifade edilen bu düşünce aslında Tanrı'nın asli düşüncesinin ne olduğunu da ortaya koyan bir yapıda diyebilirim. Harika bir cevap oldu Yusuf'um. Çok aydınlandım. Hani bendeki bilgiler de böyle yerine oturmuş oldu. Üstadım ben şeye dönmek istiyorum. Şimdi izniniz olursa, müsaadeniz olursa Anadolu ezoterizmine tekrar bir dönelim istiyorum. Şimdi sembollerden bahsettik, eski medeniyetlerden bahsettiniz, Mu gibi. Benim yaptığım bir araştırmada işte bu Agartha, Şambala, bir kısmı yukarı çıkıyor, bir kısmı Tibet kısmına geliyor, Asya kısmına dönüyor, Batı Anadolu'ya dönenler var. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi. Peki değerli üstadım, şimdi biraz daha yakın zamana gelsek, o konularla size sormak istediğim şey var. Mesela bizde yani Anadolu'da bulunan e, bu bazı inanışlar var. Bazı işte İslam tasavvufuna kaymış bazı inanışlar var. Bu İslamiyet'in Orta Asya gelenekleriyle birleşmesi var veya birbirini etkilemesi var. Şimdi Türklerin özellikle Anadolu'ya gelmeden önce inanışlarında bir şamanlık var. Yani inanışları şamanlığa dayanıyor. Ama ondan öncesinde de biz neyden bahsettik az önce sizin söylediğiniz işte Hititlerden, Friklerden bahsettik. Şimdi evrenin genişleyip büyümesini ve devamlı Tanrı'nın tezahür etmesini, mütekamil olmasından bahsettik. Bunun aynısını biz İslam tasavvufunda Bektaşilikte görüyoruz, Yesevilikte görüyoruz, Mevlevilikte, Alevilikte görüyoruz. Sufi inancında görüyoruz ki bu Sufilikte aynı zamanda işte sayılar var. Yani Bektaşilik ve işte hurufilikte, cifir ilminde var mesela sayısal, numeroloji, sayısal bilimler, numeroloji, kabala gibi bazı inanışların da içinde bulunduğu bu öğretiler veya bu öğretilerin içinde biz benzerlikleri görüyoruz. Burada bu konudaki düşüncelerinizi de almak isterim açıkçası Anadolu'daki yansımalarını. Tabii. Anadolu'daki yansımaları denilince adım adım ileriye gidecek olursak tabiliğin ardından örneğin Roma inancı, Roma yapılanmasıyla birlikte stoacılığın geliştiğini, e, bir taraftan da e, Mitra inancının tüm Anadolu'da ve Avrupa'da, İran'da yaygın hale geldiğini görüyoruz ki bunların kökeninde de tamamen ezoterik inançlar yatıyor. Hı hı. Ardından
e, Hristiyanlığın, daha doğrusu Yahudiliğin ortaya çıkmasıyla birlikte Yahudilikte Kabala'nın geliştiğini görüyoruz. Kabala'da bu inancın e, Musa öğretisi, Osiris öğretisiyle birebir paralel olduğu söylemi mevcut. Hı hı. Ve bu Osiris öğretisini, yani tek tanrıya geri dönüş felsefesini, var olunan tanrıdan ayrılma ve ona geri dönme felsefesini tamamen kabalacılığın öğreti haline getirdiğini ve bahsetmiş olduğunuz gibi Adam Kadmon olma seviyesine gelen insanlarla birlikte bu öğretinin insanlığı daha ileri seviyelere götüreceği söylemi mevcut. Yahudilikten ve bu Adam Kadmon öğretisinden etkilenen Esenilerin İsa'nın hayatında ortaya koyduğu etkiler son derece ortada. Hı Ve hı. İsa'nın uzak doğuya, Hindistan'a ve Tibet'e yaptığı seyahatler çerçevesinde, ki bir gün bunu da ele alıp bunu da bir program olarak sunabiliriz. Çok güzel. Yaptık üstadım. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler olursa yine ikimizin yapmış olduğu bir video vardı, bir yayın vardı. Hangi İsa? İsa'nın inisiyasyonlarını anlatmıştınız orada da. Doğru, doğru. O linki paylaşırsanız e, Tabii ki, oradan da ayrıntısına kavuşabilir izleyenler. tabii ki. E, İsa'nın öğretisinin Anadolu ezoterizmiyle birleşerek, özellikle Stoacılıktan etkilenerek, Mitra inancından etkilenerek Gnostisizme evrildiğini görüyoruz. Başta Anadolu olmak üzere bütün Hristiyan dünyasında. Ve bunun ardından İslamiyet'in içerisinde var olan İbrahim inancı, Hanif din inancının Hı hı. Muhammed ile birleşerek ona gelen vahiyler aracılığıyla İslamiyet'in reforme edilmesi ve tüm insanlığa yaygın hale gelmesi, ki Hanif din olmak, inanır olmak için Hanif din inanırı doğmak gerekirken İslamiyet'e katılmak sadece kelime-i şehadet getirmekle yeterli olan bir seviyeye getirildi. Bütün insanlığa, bütün kainata açıldı. Bu çerçevede İslamiyet içerisindeki özellikle Ali tarafından temsil edilen e, bu Hanif din inancını Hı hı. ve batıniliği bütün İslam felsefesi içerisinde yaygınlaştığını görüyoruz. Anadolu'ya geldiğinde bu yaygınlık özellikle Türklerin gök tanrı inancıyla birleşerek Yesevilik vasıtasıyla e, tasavvufu güçlendirdiğini görüyoruz. Ve bu tasavvuf aracılığıyla başta İsmaililik olmak üzere pek çok batini ekolü son derece etkilemiş bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz. Ardından Anadolu'ya Türklerin gelmesiyle beraber ortaya çıkan Alevilik inancı ve Bektaşilik inancının ve diğer batini inançların Anadolu'da son derece yaygın bir biçimde gelişebildiğini görüyoruz. Zira köklerinde bu maya var. Bu mayayı köklerden beslenerek Anadolu'da ezoterizm hiçbir zaman yok olmuyor ve hiçbir zaman ortadan kalkmıyor. İnsancıllık üzerine, hümanizm üzerine kurulu olan bu felsefe tüm Anadolu İslamiyetini e, en derin iliklerine kadar etkiliyor ve bu çerçevede Anadolu'da İslamiyet'in diğer Müslüman ülkelere kıyasla son derece daha insancıl, daha ön planda olmasını sağlıyor diyebilirim. Üstadım harika bilgiler. Şimdi ben küçük bir iki konuyu aydınlatmak istiyorum izninizle. Şimdi Eseni tarikatından bahsettik. Eseni tarikatı e,
İsa zamanında, yani bundan 2000-2300 yıl öncesine dayanan, daha da gerisine dayanan bir İbrani Yahudi tarikatı. Burada görüyoruz ki Essenilerin çok katı kuralları vardı. Her ne kadar Yahudiliğin bir tarikatı olarak görülse de burada şeyi görüyoruz. Yani içlerine girmek için de bir inisiyasyon, e, bir proses geçirmeleri gerekiyordu o zamandan. Yine burada anladığımız kadarıyla ezoterik bir eğitime alınıyorlardı 2 yıl kadar. Şimdi burada Bektaşilik ve Essenilikten bahsettik, Bektaşilikten bahsettik. Şunu da ben hemen anlatmak isterim orada da. Biz tasavvufa baktığımızda, özellikle Anadolu tasavvufuna baktığımız zaman Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi figürleri Anadolu ezoterizmi içinde görüyoruz ve bunun da Orta Asya'dan gelen veya Yakın Asya'dan gelen geleneklerle çok örtüştüğünü, hatta iç içe girdiğini görüyoruz. Burada da kullanılan semboller var. Bu konuda da size bir iki soru sormak istiyorum, dinleyicileri aydınlatmanız için. Burada neden mesela Bektaşilikte, Alevilikte ve Rıfailikte, Mevlevilikte biz birçok akımları görüyoruz. Bu akımlar baktığımız zaman aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi Sabiliğin kökenlerine iniyor. Yani tek bir inanç sistemine iniyoruz. Daha sonradan fraksiyonlara geçtiğini görüyoruz. Peki biz şunu söyleyeyim, neden mesela e, semboller kullanılıyor? Özellikle çok fazla benzer sembollerimiz var. Ben mesela Konya'ya ziyarete gittiğimde bunun videolarını da çekmiştim, fotoğraflarını da çekmiştim. Konya'da Mevlana, o şeyde Konya'daki Mevlana türbesinde bir çeşmeyi gördük bahçede. Oğluma da anlattım, hatta onu eşime de anlatmıştım. Burada şey vardı. Bu çeşmenin üzerindeki semboller tamamen Kabala'yla birebirdi. Size ilk önce sorum, yani Kabala'daki sembollerle birdi ve yaşam ağacı Sefer Yesirah'taki sembollerin birebir aynısıydı. Yani yukarıdan akan su vardı. Bu en tepedeki Ayn Sof'u temsil ediyordu. Keter oluşturuyor ve aşağıya iniyordu. Ve Sefer Yesirah'ın birebir aynısı. Şimdi ben ilk sorum size şu, değerli üstadım. Neden semboller çok kullanılmış? Ezoterizmde semboller, sayılar, ritüeller neden çok önemli? Evet. Şimdi her şeyden önce ezoterizmin hedefini, amacını bir kez daha hatırlamakta fayda var. Hı hı, Hakikat arayıp bulmak. evet. Hakikati arayıp bulmak, insanoğlunun bu çok fazla imkana, düşünceye, duyguya sahip olmadığı, yani kendi düşünce ve duygularını en iyi biçimde ifade edemediği bir beyin ile, sınırlı, kısıtlı bir beyin ile kolay değil, mümkün değil. Hakikate ulaşmak için insanoğlu özellikle bu hakikati içeren tüm unsurları, tüm ögeleri, tüm vasıfları, tanrısal vasıfları sembollere indirgeme ihtiyacı hissetmiş. Bu semboller e, zaman içerisinde her biri kendileri putlaşmış olmasına rağmen e, bu öğretinin gerçek inanırları aracılığıyla günümüze kadar gerçek anlamları da getirilebilmiş. E, Ezoterizmde farklı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ezoterizmin hangi dalına üye olmak isterseniz isteyin, mutlaka bir inisiyasyon sürecinden, bir kabul sürecinden geçmek zorundasınız. Bu inisiyasyon olmaksızın ezoterizme girmek mümkün değil. İnisiyasyon süreci, yani kabul töreninin ardından öğreti derece derece, bilgi bilgi insanlara aktarılarak bu öğretinin içerisindeki hakikatler insanoğluna semboller vasıtasıyla veriliyor. Bu sembollerin en büyük özelliği
süreç içerisinde binlerce yıllık insanlık tarihi boyunca bu sembollere çok farklı anlamlar yüklenmesi ile genişliyor, gelişiyor, zenginleşiyor. Sembollerin en büyük özelliği, Hı en büyük zenginliği her çağda o çağın inançlarına, o çağın yapısına uygun olarak yeni anlamların yüklenmesi, tabii bu anlamların hakikat ile bağdaşması kaydı şartıyla. Dolayısıyla tasavvuf dedik, tasavvuftaki tarikatlar dedik ve neden bu kadar çok tarikat var? Hem batini hem zahiri dedik. hı. Hı. Zira insanlar hakikate ulaşmak için çok farklı yol ve yöntemleri mübah görüyor, mümkün kılıyor. Her insan kendince hakikati anlatıyor ve o hakikatin peşinde koşan insanlar farklı bir tarik, farklı bir yol oluşturarak yeni bir batini zümre ortaya çıkarıyor. Ve çeşitli anlamlar yüklenerek sembollere çeşitli farklılıklar, örneğin işte sayılara hurufilerin yüklediği anlamlar gibi çeşitli anlamlar yükleyerek bu hakikati kendi işlerinde kendilerince anlatma, açıklama ihtiyacı hissediyorlar ki bu da o tarikin, o yolun tasavvufi bir izahından başka bir anlama gelmiyor. Ve bu çerçevede insanoğlu hakikati bulmak için sürekli bir biçimde arayış içerisinde var olmayı sürdürdüğü ölçüde bu yolların, bu yöntemlerin sürekli gelişmesi ve sürekli zamana uygun olarak yeniden yorumlanması durumu da söz konusu oluyor. Süreç içerisinde bazı yollar, yöntemler terk edilse dahi hakikatler kendi mecrasını arayıp buluyor ve su akıyor, yolunu buluyor sevgili Üstad. Üstadım çok teşekkür ederim. Birkaç ekleme yapmak istiyorum. Anladığım kadarıyla semboller birer anahtar. Yani geçiş kodu aslında. Bu Doğru. görevi, değil mi? Bu görevi görüyorlar ve zaman geçtikçe farklı semboller oluşabiliyor ezoterizmin içinde çalışmalar ilerledikçe. Yine bu düsturdan yola çıktığımızda da insan aslında neyi arıyor? Hakikati arıyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla çalışmalarımızda da biz bunu yapıyoruz aslında. Hakikati arıyoruz ama hakikatin de ne olduğunu bilmiyoruz tam olarak. Yani Tanrı'ya doğru ilerleme. Tanrı'nın da hakikatin kendisi olduğunu düşünüyoruz. Yani bu yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda. Demek ki insan aslında öze geri dönme çabası içinde. Yani bunu belki bilinçli olarak yapmıyoruz ama bilinçaltımızda mutlaka öze geri dönmek istiyoruz. Yani Tanrı'ya geri dönmek istiyoruz ki ben burada yine İslam tasavvufundaki veya Kabala mistisizminde veya Vedik inançlarda yani bu Uzak Doğu veya Güney Asya e, Güney Asya dolaylarında çıkan Vedik inançlarda özellikle Indus vadisinde çıkan inançlarda hep bu geri dönüşü görmeye başladım. Daha doğrusu görüyoruz. Şimdi burada da sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bazı sayılar var ve bu sayıları da işte bu sayılar çok önemli oluyor. Mesela 3 var, 5 var, 7 var, 40 var. Biz bunu Bektaşilikte görüyoruz ama bunu aynı zamanda bu rakamları veya bu sayıları biz ezoterik alanlarda da görüyoruz. Size sormak istediğim başka bir soru daha var değerli üstadım. Eğer nerede benim sorum? Şimdi hemen buradan bakıyorum. Anadolu ezoterizmini Hermetizm, Gnostisizm ve Doğu mistisizmi ile nasıl karşılaştırabiliriz? Nasıl benzerlikleri var mı, farklılıkları var mı değerli üstadım? Tabii Anadolu ezoterizmi e, yüzlerce farklı pınardan beslenen ulu bir çınar. Hı Öyle görmek lazım. Biraz önce saydığımız Bektaşilik,
Alevilik, ondan önceki Mitraizm, Evet, Stoacılık ve Gnostisizm gibi damarlardan gelen Anadolu ezoterik öğretisi günümüzde e, çağdaş bir biçimde masonlukla ifadesini buluyor sevgili Üstad. evet, Ve özellikle Anadolu masonluğu bu bağlamda biraz önce bahsettiğiniz tüm bu e, farklılıkları bir araya getirip bir şey içerisinde, kase içerisinde kaynatıp mükemmel bir çorba ortaya koyma imkanına sahip. Ve bu yönüyle de diğer masonluk türlerinden, Avrupa masonluğundan, Amerika masonluğundan daha farklı tasavvufi bir köke sahip. doğru. Bu anlamda da yönlendirmeleri son derece dikkat çekici oluyor ve bu nedenle de çok büyük değer ve layıkıyla bir mevki kazanmış vaziyette tüm dünya gözünde. Buradan baktığımızda e, farklılıklar ile pişip bunları bir araya getirip bütünleştirme adına inanılmaz hizmetler sunuluyor insanlığa diyebilirim. E, Ezoterizmin en büyük özelliği geçmişin tüm bilgilerini kendi bünyesine alarak geleceğe ışık tutmak. Ve bunu da bütün dünyadaki bilgileri cem ederek bir araya getirerek bunlardan bir sonuç elde etmek, insanlığın geleceğinin ezoterizmde yattığı inancındayım ve bu doğrultuda insanlığın hakikati arayış çabalarının ezoterizm ile taçlanacağı görüşündeyim. Özellikle kuantum yaşam felsefesi dediğimiz kuantum biliminin bize getirmiş olduğu anı yaşama ve bu anı geleceğe yansıtma düşüncesi ezoterizmin de gelecek nesillere aktarılmasında son derece önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin de Türk ezoterizminin de bu çerçevede çok güçlü bir işlevi, bir vazifesi olduğu görüşündeyim. Üstadım sembollerden bahsettik. Az önce de masonluktan bahsettiniz. Masonluk içinde bir inisiyasyon gerekiyor tabii ki. Bu giriş için. Şimdi masonlukta da dilerseniz hani bu konuda da ben birkaç bir şey eklemek istiyorum. Masonlukta mesela masonlar kendilerini taş ustası olarak görürler ama önce kendini yontmakla görevlidirler ve kendini iyi insan yapma yolunda keski ve çekiçle yola çıkarlar. Tasavvufta da nefsin terbiyesi vardır aslında çok da farklı bir şey değil. Aslında masonluk bunu taş ve işte taş, keski ve çekiçle gösterirken masonlukta da özür dilerim tasavvufta da işte Bektaşilikte, Mevlevilikte burada da nefsin terbiyesinden bahsediyoruz. Yani insanı kamile giden yolda. Masonlukta ise bu sembolizmayı da mükemmel taş veya mükemmel küp olarak görüyoruz orada. E, Yani işte burada da kendini yontması ve yani başkasına örnek olması, ilk önce kendine ışık olması ama kendi kökenini, kendi dibini aydınlatamaz bir mum gibi sembolizmalara da kayıyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum üstadım. Neden sembolleri kullanıyoruz da bilgiyi direkt vermiyoruz? Yani Biraz önce masonluktan da cevap verebiliriz buna. Nasıl isterseniz tasavvuf olarak da veya dinsel ritüeller olarak da bunu ele alabilirsiniz. Neden sembolleri kullanıyoruz? Neden direkt bilgiyi vermiyoruz biz? bu soruya bir soruyla cevap vereyim isterseniz. Tabii ki. Neden, neden dinler dogmalaşıyor? Dinlerin dogmalaşmasının altında yatan gerekçe ne? Her biri ilk doğduklarında mükemmel birer e, ezoterik öğreti aslında dinlerin. Evet. Ama süreç içerisinde, kısa süre içerisinde dogmalaşmaya kayıyor ve eski asli vasıflarından uzaklaşarak giderek
bu dogmatik yapı içerisinde kurallara sıkı sıkıya bağlı, asla hiç kimsenin bir yere kıpırdayamadığı öğretilere dönüşüyorlar. Doğru. Bunun en büyük gerekçesi işte öğretinin dilinde. Egzoterik yapılar, dinler, dinlerin egzoterik yönleri yani dışa bakan yönleri tamamen vahiy edilmiş olanın söylemlerine, birebir diline inanmakla ve her söyleneni birebir uygulamakla mükellef. Aksi takdirde iyi bir Müslüman olamıyorsun, iyi bir Hristiyan olamıyorsun, iyi bir Yahudi olamıyorsun. Birebir o ilk 1300 yıl önce, 2000 yıl önce, 3000 yıl önce çıkmış olan söylemlere birebir uymakla görevlisin. Halbuki Ve insan bu yapıda Ve bu biraz imkansız gibi çünkü gelişen bir dünya var. Yani 1400 sene önce veya işte 2000 sene önce veya 3000 sene önce yerleşmiş dinlerin kurallarını veya o söylemleri günümüzde uygulamak imkansız hale gelmiş. Bu konuda çok haklısınız üstadım. işte bu nedenle de e, özellikle ezoterik öğretiler ve bilhassa da masonluk sembolleri kullanıyor. Zira sembollere daha önce ifade ettiğim gibi her çağa uygun bir biçimde yeni anlamlar yüklemek mümkün. Hı hı. Örneğin kuantum biliminin ortaya çıkışını e, en çok e, masonluk benimsedi. Masonluk kuantumun savunduğu Tanrı, evren, insan emniyeti, enerji ve maddenin bir ve bütün olduğu, işte benzeri kuantumsal parçacık formlarının aslında tek bir yapıyı oluşturduğu gibi söylemleri birebir kabul etti ve bunu sürekli bir biçimde çağdaşlaştırarak günümüze yansıtma gayreti içerisinde. Ve Üstadım, çok özür diliyorum. Lafınızı kestim. Lütfen affedin beni. Şimdi Tanrı ve bilim dediniz, masonluk dediniz. Bunu çok isteyerek kabul etti. Ama zaten benim gördüğüm kadarıyla, yani benim bildiğim kadarıyla, lütfen düzeltin yanlışsam, masonlar Tanrı'dan uzaklaşamıyorlar. Yani hür ve kabul edilmiş masonlardan bahsediyoruz. Diğer evet, taraftaki özgür masonlarda daha farklı bir anlayış var. Onu da biliyoruz. Şimdi Tanrı ama aynı zamanda masonlar çok seküler bir yapıya sahip. Yani bu laik anlayış yani inancın bireysele indirgenmesinde çok fazla savunuyorlar ve yani bunun arkasında duruyorlar. Şimdi bilimden uzaklaşmadıkları gibi Tanrı'dan da uzaklaşamıyorlar masonlar. Yani Tanrı zaten mason olmanın gereklerinden bir tanesi de Tanrı'ya inanmak, Tanrı'nın varlığına inanmak. Şimdi böyle bir durumda bahsetmiş olduğunuz o sendeki araştırmalar, Tanrı parçacığının bulunması ve Tanrı ile bilimi bir araya getirmek Masonlar için aslında e, bulunmaz bir Hint kumaşıydı. Şimdi her ne kadar bazı yanlış bilgiler de olsa bu etrafta özellikle günümüzde Masonluk aslında Tanrı inancından uzaklaşamayan bir akım. Doğru değil mi? Bir ezoterik yapı. doğrudur. Bunun kökeninde ezoterizmin inancının bizatihi kendisi yatıyor. Ezoterizm ne diyor? İnsanoğlu ve evren Tanrı'dan fışkırdı, Tanrı'dan şudur etti. Evet. Dolayısıyla bir yaratıcının, bir Tanrı'nın varlığına inanmak bir zaruret değil, aklın getirdiği bir hakikat. Dolayısıyla bu hakikati yadsıyarak herhangi bir yere varmak mümkün değil. Bu nedenle Masonluk ve Tanrı bir ve bütün olarak görülüyor. Bu nedenle insanlar, Masonlar e, Tanrı'nın varlığını savunuyor. Ama aynı zamanda bilimin önderliğini de savunuyor ve Hı aklın hı. önderliğindeki sezgi gücünü kullanmaya da inanıyor. Masonlar aklın önderliğindeki sezgi gücünü kullanarak Tanrı'ya ulaşma gayreti içerisinde olan insanlar. Böyle bakınca da bu yapının çağdaşlıktan uzak kalabilmesi kesinlikle mümkün değil. Ne yapılırsa yapılsın
Bu anlayış sürdüğü sürece Masonluğun dogmatikleşmesi ve ortadan kalkması veya eskimesi söz konusu olmayacak. Her çağ o çağın gerektirdiği hedefler doğrultusunda insanları aydınlatmaya ve yürümeye devam edecek. Harika. Üstadım, şimdi sembollerin kullanılması biz ne demiştik? Semboller anahtardı. Yani birer password gibi bir geçiş noktasıydı. Bir öyle anlatmaya çalışmıştık. Peki sembollere ihtiyacımız var demiştik. Bu sembollerin mesela biz birçok semboller görüyoruz bugün Anadolu'da. İşte mesela çok 400-500 yıl önce yapılmış camilerde biz birçok veya türbelerde birçok farklı dinlere ait semboller görebiliyoruz. Burada insanlığın demek ki koyduğu bir şey var. Yani psikolojisi bilinç altında aynı veya işte geçmişten gelen bilgileri kullanarak biz bunları ortak bir şekilde kullanmışız ve farklı anlamlar yüklemişiz. Demek ki bu söylediklerimizi de böyle ben desteklemek istedim. Bahsetmiş oldunuz. Peki şu doğru mu? Yani semboller kullanılıyor çünkü hazır bilgiler hazır olmayan insana verilmiyor. Bu birinci sorum. İkinci soru da değerli üstadım. Biz bunları verirsek, yani insanlara bunları öğretirsek, sembolleri aşıp direkt bilgiyi verirsek, sizce az önce bahsetmiş olduğunuz gibi dogmalaştırır mıyız ezoterik bilgileri? E, Birey olarak bu tür çabalar neticesinde Hı hı. bu bilgilerin dogmalaştırılması durumu söz konusu olabilir. Ama bir bütün olarak ezoterizmden uzaklaşmadığı ölçüde masonluğun dogmalaştırma gerçekleştirmesi veya dogmalaşmaya yönelmesi söz konusu değil. Zira sizin de söylediğiniz gibi bu öğretiler insanlara e, o çağın, o günün gerekleri çerçevesinde verildiği için e, bir sır saklama söz konusu değil. Masonlukta sır saklandığı ifade edilir ama ortada bir sır yoktur. Sır sadece Herkes herkes o sırrı arıyor zaten. Sır sadece şimdi açıklıyorum. Herkes dikkat edinsin. Sır sadece hakikatin aranıp bulunmasındaki yolda geçireceğiniz aşamalardan ibarettir. Bunun Evet. ötesinde bir sır yoktur. Bu hakikat yolculuğu çerçevesinde bu hakikatin bilinmesi mümkün olmadığı için e, hakikat bir sır perdesi arkasında saklanmakta olduğu için Masonluğun da bir sırrı olduğu ifade edilir. Halbuki böyle bir sır saklama gibi bir durum söz konusu değildir sevgili dostlar. Üstadım bütün büyüyü bozdunuz şimdi. Evet, Bütün komplo teorilerini yıktınız, attınız, parçaladınız yani. sadece bilgiler yıkılmak içindir. Çok güzel oldu. Üstadım, Masonluk tabii bir ezoterik yapı olarak çok önemli. Zaten hani ne zaman bir komplo teorisi olsa hemen Masonluk başrole çıkıyor, çıkartılıyor. Peki bundan biraz uzaklaşalım değerli üstadım. Size şunu sormak istiyorum. Bugün Anadolu'da ezoterizm hala yaşıyor mu? Ve nasıl yaşatılıyor? Hala yaşanıyorsa, hala yaşatılıyorsa nasıl yaşatılıyor ve kimlerde bu var? Anadolu Masonluğu'nda gördük yani Türk Masonluğu'nda olduğunu söylediğiniz ama başka gruplar var mı? Başka ne gibi yerlerde, ne gibi aşamalarda bu Anadolu ezoterizmi? Var tabii. Her şeyden önce Alevilik inancında Allah, Ali, Muhammed üçlemesi Hı halen hı. varlığını koruyor. Bir üçlemedir ve Tanrı'ya ulaşmaktaki bir hedef olarak konulmuştur. Bektaşilikte aynı şekilde e, Bektaşilik bugün güçlü bir biçimde Anadolu'da ve Balkanlarda varlığını sürdürmektedir. Evet, Filofilik için aynı şey, Melamilik için aynı şey. doğru. Aslında
hiçbir batini yapı ortadan kalkmamıştır ve bugün varlığını korumaktadır. İslami inancına kendini daha yakın hisseden insanların tutacağı bir yol yordam olarak bu tür batini tarikatlar mevcut olduğu gibi biraz önce bahsettiğimiz gibi Tanrı'ya olan inancı doğrultusunda her insanın kabul edildiği e, ekollerde de masonlukta olduğu gibi ezoterizmi sürdürmek ve ilerletmek mümkündür. Anadolu ezoterizmi son derece güçlü bir yapıdadır, güçlü bir damardadır ve bugün örneğin 20 bin civarında olduğunu bildiğimiz masonlarla birlikte onların yandaşlarıyla beraber Bektaşilerle birlikte, Alevilerle birlikte milyonlara varan Alevilerle birlikte Anadolu ezoterizminin güçlü bir biçimde yapısını koruduğunu ve ileriye doğru ezoterizmi götürmeye kararlı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz kardeşim. Harika bilgiler üstadım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Masonluk ilk Osmanlı'ya geldiğinde tabii birçok devlet adamı Masonluğun içine girmiş, Masonluk çalışmalarında bulunmuşlardır. Farklı obedyanslarda. Fakat şu da bir gerçek. Çok fazla Bektaşi dedesi, Dedegen ve Babagen soyundan gelen insanlar vardır ki Masonluğun 32 ve 33. derecelerinde bunları bu kişileri görebiliyoruz. Aslında yine değerli üstadım ben biraz tarihçi yönümü de şey yapmak istiyorum, katmak istiyorum. Baktığımız zaman 1600'lü yıllara biz Sabatay Sevi'yi görüyoruz İzmir'de. Bornova ilçesinden çıkmış bir Sabatay Sevi'yi görüyoruz. Burada da şimdi Sabataizm'de aslında yine semboller üzerine, yine mistik yapılar üzerine ve ezoterizm üzerinde ortaya çıkmış bir yapı. Ve burada da yine çok benzer şeyler görüyoruz. Yani Sabatai Zivi, Zivi zaten geyik anlamına geliyor. Burada sembollerde geyik çok önemli. Bektaşilerde geyik çok önemli. Aslan figürü çok önemli. Hatta Sabbatai Sevi'nin kaftanı yani pelerinin arkasındaki o dişi aslan sembolü yine Yaruşalayim'i yani Kudüs'ü temsil eden bir dişi aslan. Aynı zamanda Hacı Bektaş Veli'nin işte minyatürlerinde aslana hükmetmesi, Rufailerin ama bu kubbe altı cemiyetinden bahsetmiyorum. Diğer Rufailerin e, yılana ve ateşe hükmetmeleri bunların hepsi gerçekten ezoterizm için gerçekten çok büyük bir kaynak, çok güzel zenginlik katıyorlar. Ben her zaman şuna benzettim ezoterizmi. Sizin defalarca söylemiş olduğunuz gibi aslında çok fazla anlam katılabilir. Çok farklı zamanlarda farklı anlamlar kazanabilir. Bazı anlamlar erozyona uğrayabilir, başka bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu kristal bir top gibi değerli üstadım, dünyanın üzerinde sallanan ve dünyanın en yüksek yerine Himalayaların tepesine çarpıp bütün dünyaya dağılmış küçük bilgi topları veya bilgi parçacıkları gibi görüyorum ben bunu. Herkes nasiplenmiş ve herkes de bir ucundan tutmuş bu bilginin ve bunu birleştirmeye çalışıyoruz hakikate yürüyerek. Değerli üstadım, son bir soru daha sormak isterim size. Ezoterik bilgi modern insanın ruhsal arayışına nasıl katkı yapar sizce? Şimdi modern insan özellikle materyalist bilimin getirmiş olduğu inançsızlık çerçevesinde ruhsal arayışında e, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve 20. yüzyıl boyunca ciddi anlamda bir çöküntüye uğradı. Bu çöküntüyü e, bilhassa Batı dünyasında çok ciddi bir biçimde gözlemledik ve gözlemliyoruz. Ancak günümüzde ezoterizmin başat olduğu unsurların ön plana çıkarttığı kuantum yaşam felsefesini önder edinmiş öğretiler ve
e, öğrenciler vasıtasıyla e, özellikle bu bağlamda kurulmuş olan üniversiteler aracılığıyla bu ruhsal arayış düzeyinin bir çöküntüden yavaş yavaş kurtulmakta olduğunu ve ileriye insanlığın daha iyimser bakmasını sağlayacak pek çok bilim insanı da aralarında bulunan, pek çok filozofun da arasında bulunduğu aydın kişinin dünyaya ışık saçmakta olduğunu görüyoruz. Bu ışık hiçbir zaman sönmeyecek. Materyalizmin getirdiği çöküntüden ezoterizm aracılığıyla kurtulunacak ve bu çerçevede insanlık yeni bir geleceğe, daha iyimser, daha mutlu bir geleceğe doğru hızlı adımlarla ilerleyecek. Bu son zamanlarda ifade edilen kova çağının geliyor olduğu e, söylemiyle bu söylem birebir örtüşüyor. İnsanoğlu kuantum bilimini öncelledikçe bu çerçevede kova çağıyla beraber yepyeni bilgilere ulaşacak ve artık uzaya açılmanın eşiğine böylece gelecek diye düşünüyorum. Üstadım, ben çok yararlandım değerli bilgilerinizden. Çok güzel bir söyleşi oldu. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ezoterizmle ilgili. Yani bu yolda ilerleme sağlamak isteyen ve arayış içerisinde olan, özellikle ruhsal yolculuk arayış içerisinde olan insanların rahatlıkla bu yolculuğuna cevap verebilecek nitelikte kuruluşların, yapılanmaların olduğunu söyleyerek sözlerimi bitirmek isterim. Bu bağlamda hiç kimsenin enseyi karartmasına gerek yok. Çok teşekkürler değerli üstadım. Çok güzel bir sohbet oldu. Zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, siz de zamanınızı ayırdınız, ben de size Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Bilgi olduğu sürece ben her zaman böyle öğrenme fırsatı kaçırmıyorum. Hiçbir öğrenme fırsatı. Bilgi olduğu sürece ben her zaman vakit ayırmayı isterim. Özellikle sizin gibi üstadlarımdan. Değerli üstadım, çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırdınız tekrardan. Çok sağ olun. Sevgi her yana yayılsın kardeşim. Umarız ki öyle olsun. Sağ olun. Sağ olun.